NATO'da hiçbir devletin ve dolayısıyla hiçbir ordunun sahip olmadığı bir güce artık Türkiye sahip. Çünkü Türkiye gemisavar balistik füze testi yaptı ve balıkçı teknesi büyüklüğünde hareketli bir deniz aracını balistik füzeyle vurdu. NATO'da bunun Amerika Birleşik Devletleri dahil tek bir örneği bile yok. Yani bugün sadece bir balistik füze testinden bahsetmiyoruz. Bugün Aura Sebilon sponsorluğunda Mavi Vatan'ın girilemez oluşunu konuşuyoruz. Girilse bile çıkılamaz oluşunu. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. 4 Temmuz 2026 tarihini bir kenara not edin. Çünkü askeri teknoloji tarihinde Türkiye o gün yeni bir dönemi başlattı. Bakın belki aklınıza şöyle bir şey de gelebilir. Nihayetinde bir füze testi yapıldı. Türkiye'nin de artık sürekli yaptığı şeyler bunlar. Bu da o balistik füze testlerinden biri. Bu kadar heyecanlanacak ne var diye düşünebilirsiniz. Ama konuyu detaylıca ele aldığımızda bu testin neden çok farklı olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Dediğim gibi askeri teknoloji tarihinin bir dönüm noktası bu. Çünkü Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ilk test atışının görüntülerini paylaştı. Burada Tayfun Füze ailesinin en yeni üyesi olan Tayfun Blok 3 sahneye çıktı ve Rize'deki fırlatma merkezinden Karadeniz'in açık sularına doğru ateşlendi. Önemli olan kısmı elbette bu değil. Bu basit bir menzil testi değildi. Çünkü bu test atışında hareket halindeki bir su üstü hedefi canlı harp başlığı kullanılarak tam isabetle imha edildi. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin artık bir gemisavar balistik füzesi var. Öneminin daha iyi anlaşılması için şöyle bir cümle de kurabiliriz. Artık kimin elinde uçak gemisi olduğunun bir önemi kalmadı. Çünkü Türkiye 4 Temmuz'da uçak gemilerini batırabilecek bir teknolojiyi test etti. Ve daha da ilgi çekici bir şey söyleyeyim. Dünyada doğru düzgün muadili yok bu füzenin. NATO'da bu kabiliyete ulaşan tek devlet Türkiye. Dünyada da biri şüpheli olsa da iki ülkede daha var. Onların da detaylarını birazdan konuştuğumuzda zaten Türkiye'nin yaptığını, onların da yapamadığını anlayacaksınız. Ama dediğim gibi çok yeni bir olay, çok heyecan verici bir olay, çok özel bir kabiliyet. O yüzden bu konuyu detaylarıyla ele alacağız. Yapılan testte denizde vurulan hedef yaklaşık 7 metre uzunluğunda bir deniz aracıydı ve hareket halindeydi. 7 metreyi büyük bir şey zannetmeyin. Çünkü standart bir balıkçı teknesi demek bu veya küçük bir hücum bot. Bu boyutta bir şeyi balistik füzeyle vurmak gerçekten inanılmaz bir olay. Tayfun Blok 3 fırlatıldıktan sonra atmosferin üst katlarına tırmandı ve dik bir açıyla hedefine dalışa geçti. Arayıcı başlığıyla hedefi teşhis etti, hedefe kilitlendi ve cerrahi bir hassasiyetle tam ortasından vurdu. Bu Tayfun'un ilk testi değil. Blok 1 ve Blok 2'nin testleri de yapılmıştı. Ama orada odak noktası daha çok menzildi. Blok 3 versiyonuyla Türkiye tamamen yeni bir teknoloji kazandı. Peki öncelikle bu ne anlama geliyor? Yani hipersonik bir balistik füzeyle küçük bir tekneyi vurmak ne demek? Neden önemli? Balistik füzeleri biliyorsunuz. Genelde devasa boyutlarda, tonlarca ağırlığı olan, fırlatıldıktan sonra uzay sınırına kadar çıkıp hedefine ulaşınca yer çekiminin de etkisiyle dik bir açıyla yere düşen silahlar ya da mühimmatlar. Neyse artık. Bu füzeler fırlatılmadan önce hedeflerini bilirler. Karada büyük askeri üsler gibi, limanlar gibi sabit hedefleri vururlar. Çalışma mantıklarını da aslında havaya attığınız bir mermi ya da bir taş gibi düşünün. Yükselme ve alçalma şeklinde gidiyor. Yani nasıl iyi bir hesaplamayla tabancadan çıkan merminin nereye düşeceğini bulabilirsiniz. Burada da aynı durum var. Ama bugün konuştuğumuz testte hedef deniz üzerinde hareketli bir hedefti. Yani hem yer değiştiriyor hem de rüzgar ve dalgalardan dolayı sağa sola sallanıyor. Hem de çok küçük. Daha da önemlisi bu balistik füze fırlatıldıktan sonra hedef takibi yapmak zorunda. Çünkü fırlatıldığı anda girilen koordinat çarpma anında değişmiş olacak. Tayfun Blok 3 hipersonik bir balistik füze. Bunu fırlattığınızda hedefine ulaşması maksimum birkaç dakika sürüyor. Ama o birkaç dakikada hareket halindeki bir gemi yüzlerce metre uzağa gitmiş olacak. Peki bu füzeleri yönlendirmek kolay mı? Yani hedefi takip etmesini sağlamak kolay mı? Bu da kolay iş değil. Hipersonik dediğiniz olay ses hızının 5 katı ve üzeri. Yani saatte yaklaşık 6000 kilometreden fazla bir hızla ilerlemek demek. Bu hızla giden bir füze saniyede 2 kilometreye yakın yol kat ediyor. Yani terminal safhası çok kısa sürüyor. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar ağır bir mühimmatın bu kadar da hızlı giderken kendi üzerindeki gözlerle tekneyi fark etmesi, rotasını milisaniyeler içinde milimetrik olarak düzeltmesi ve tekneyi tam ortasından vurabilmesi bir mühendislik başarısı değil. Olsa olsa bir mühendislik mucizesi olarak adlandırılabilir. Hele ki bugünkü teknolojiyle. Çünkü bu aslında şununla eşdeğer bir durum. Kilometrelerce ötedeki bir mesafeden bir ok fırlatıyorsunuz ve yerde yürüyen bir karıncayı kafasından vuruyorsunuz. Tabi bu rastgele bir karıncaya denk gelme şeklinde olmuyor. O karıncayı zaten oku fırlatırken hedef alıyorsunuz. İşte bu yüzden diyorum bu gerçekten bir mühendislik mucizesi. Roketsan'ın mühendislerini bunun için ayrıca tebrik etmek lazım. Peki bu
yeteneğe kavuşmak Türkiye için neden önemli? Aslında bunun önemi saymakla bitmez. Ama şöyle kısaca özetleyebiliriz. Tayfun Blok 3 demek Türkiye için mutlak caydırıcılık demek. Çünkü düşünün, karada konuştuğu araçlardan bunu fırlatıyorsunuz. Yüzlerce kilometre uzaktaki düşman savaş gemilerini tek bir atışla saf dışı bırakabiliyorsunuz. Hiçbir savaş gemisinin böyle bir vuruştan kurtulabilme şansı yok. Uçak gemisi konusunda birazdan ayrıca konuşacağız ama onun dışındaki savaş gemilerinin ne kaçma şansı var ne de kurtulma şansı. Bu da tabii ki Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz gibi bölgelerde düşman donanmalarının hareket edememesi anlamına geliyor. Diğer bir deyişle Türkiye ile iyi geçinmek zorunda kalmaları anlamına geliyor. Caydırıcılık böyle bir şey. Zaten caydırıcılık dediğimiz şey genelde savaş anında değil, savaş öncesi işe yarar. Elinizde böyle bir füze varsa kimse denizden size yaklaşmaya cesaret edemez. Diğer bir önemli yönü de maliyet etkin olması. Evet, balistik füzeler çok ucuz mühimmatlar değiller ama hedefinde devasa savaş gemileri var. Milyarlarca dolarlık sistemler var. Bu varken elbette bir balistik füze bile maliyet etkin olabiliyor. Diğer bir önemi de başta tek cümleyle bahsettiğim gibi NATO bünyesinde bir ilk olması. Şu an NATO'da Amerika Birleşik Devletleri dahil hiçbir devletin gemisi var balistik füze kabiliyeti yok. Yani Türkiye bu alanda NATO'da birçok alanda olduğu gibi lider konuma yükseldi. Yani neresinden bakarsanız bakın bu kabiliyet çok önemli bir kabiliyet. Peki NATO'da muadili yok. Bunu netleştirdik. Doğu bloğunda muadili var mı? Yani dünya genelinde. Bunu başarabildiği iddiasında olan iki devlet daha var. Birisi Çin, diğeri İran. Ama ikisiyle ilgili de değinmemiz gereken şeyler var. Öncelikle Çin'in DF-21D ve DF-26 füzeleri, aynı şekilde biri orta biri uzun menzilli gemisavar balistik füzeler. Bunlar uçak gemisi katili olarak biliniyorlar. ABD donanmasının Pasifik'te kendi kıyılarına yaklaşmasını engellemek için bu füzeleri geliştirdiler. Ama bir şey var ki bu füzelerin ne durumda olduğunu net olarak kimse bilmiyor. Çin bunların test atışlarının yapıldığını ve başarılı da olduklarını açıkladı. Deniz üstündeki hedefleri hem orta hem uzun menzilde vurduklarını iddia ettiler. Ama herhangi bir test videosu paylaşılmadı. Yani Roketsan'ın test atışı gibi elimizde somut bir görüntü yok. İran'da ise Halici Fars adını verdikleri kısa menzilli gemisavar balistik füze var. Bunu 2011'de test ettiler. Açıklamalarına bakarsak seri üretime de girdi. Yine testin başarılı olduğuna dair bir görüntü yok. Sadece İran'ın açıklamaları var ama bu füzeyle ilgili de artık kafalarda soru işaretleri çok fazla. Özellikle son yaşanan İran-ABD gerginliğinden sonra bu füzeler tamamen tartışmalı hale geldi. Neden derseniz hesapta bu iki devlet bir savaş yaşadılar. Doğru mu? Doğru. Hala da yaşamaya devam ediyorlar. Peki ABD'nin bu savaştaki en büyük baskı unsuru neydi? Hürmüz Boğazı'nı savaş gemileriyle kapatmak. İran sözde defalarca bu savaş ve uçak gemilerine füze atışları yaptığını açıkladı. Ama hep seyir füzelerini kullandıklarını söylediler. Hiç bahsettiğimiz Halici Fars füzesinin kullanıldığını duymadık da görmedik de. O zaman önümüzde bu konuda iki ihtimal var. İran bu füzeyi kullansa, özellikle sürü saldırısı yaptığı zamanlarda arada bunları da fırlatsa ABD'nin bir uçak gemisini batırabilir miydi? Evet. Hiçbir şey olmasa kullanılamaz hale getirebilirdi. Ama kullanmadı. Esas darbeyi vuracaksanız, ona rağmen böyle bir füzeyi kullanmıyorsanız da dediğim gibi iki ihtimal vardır. Birincisi, ya böyle bir füze yok ya da bu füzenin teknolojik yeterliğine güvenmiyorsunuz. Çünkü atış yapıp da vuramadığınız zaman prestijiniz yerle bir olur. İkincisi de evet bu füze var ve ABD'nin uçak gemisini vurabilir ama siz bu füzeyi kullanmaktan korktunuz. Yani ABD ile olan savaş daha da yayılmasın diye korkunuzdan bu füzeyi kullanmadınız. Bakın bu iki ihtimal var. Üçüncüsü yok. İran ABD'nin bir uçak gemisini batırırsa, içindeki binlerce askerle birlikte o gemi batsa, ABD bu gerginlikte yaptığı gibi sembolik vuruşlar yapmaz. Topyekün saldırıya geçerdi. Yani bu füze gerçekten varsa o zaman demek ki bu ihtimalden korktukları için füzeyi kullanmadılar. Ya da dediğim gibi bu füze yok ya da yeterliliğine güvenmiyorlar. Yani kısacası İran'ın füzesi de çok güven veriyor sayılmaz. Bir gün kullanılırsa ya da görüntüleriyle bir test atışı yapılırsa o zaman anlarız varlığını. Yani şöyle diyebiliriz. Şu an dünyada gerçekten bir hedefi vurabildiği bilinen tek gemisi var balistik füze Türkiye'de. Peki NATO'nun niye böyle bir füzesi yok derseniz bunun temelde iki sebebi var. Birincisi ABD ile Sovyetler Birliği arasında 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması. Bu anlaşmaya göre 500 ile 5500 kilometre arasında menzillere sahip bütün balistik ve seyir füzelerinin üretilmesi, test edilmesi ve konuşlandırılması tamamen yasaklandı. Batı yani NATO üyeleri genel olarak bu anlaşmanın tarafı olduğu için balistik füze geliştirme konusunda hep geri kalmışlardı. 2019'da ABD bu anlaşmadan çekildi ve füze projelerine tekrar başladı. Ama Türkiye bu anlaşmanın hiçbir zaman tarafı olmadığı için Tayfun'u geliştirirken herhangi bir sıkıntı yaşamadı. İkinci olarak da Batı ve Doğu bloklar arasında bir doktrin farklılığı var. Batı bloğu daha çok saldırı odaklı.
Doğu bloğu daha çok savunma odaklı hazırlık ve geliştirmeler yapıyor. Yani Batı bloğu uçak gemisi grupları ve nükleer denizaltılara ağırlık verdi. Kendi kıyılarını korumaktan ziyade dünyanın öbür ucundaki okyanusları kontrol etmeye çalıştılar. Doğu ise tam tersi, kendi kıyılarını korumaya odaklandı. O yüzden de balistik füze konusunda her zaman daha önde oldular. Peki şu an böyle bir füzeyi geliştirmeye başlasalar yapabilirler mi? Şunu net şekilde söyleyebilirim. Birçoğu yapamaz. ABD gibi bu teknolojiyi geliştirebilecek ülkelerde çok ciddi zamana ihtiyaç duyarlar. Çünkü balistik füzeyle hareketli deniz hedefini vurmanın çok ciddi teknik zorlukları var. Birincisi, hedef sürekli hareket halinde. Yani bir gecikme sorunu oluşacak. Balistik füzelerin ne kadar hızlı olursa olsunlar hedeflere ulaşmaları için birkaç dakikalık bir süreye ihtiyaçları var. Saatte 50-55 km civarı bir hızla giden savaş gemileri bu füze gelene kadar ilk koordinattan yüzlerce metre uzaklaşmış olacak. Dolayısıyla füzenin hedefin yerini bilmesi ve havadayken rotasını sürekli güncellemesi gerekiyor. Bu ilk teknik zorluk. İkincisi aşırı sıcaklık ve buna bağlı olarak plazma kalkanı engeli. Atmosfere giren bir balistik füze yer çekiminin de etkisiyle inanılmaz hızlara ulaşır. Bu hızlarda füzenin burnunun önündeki hava molekülleri aşırı sıkışma ve sürtünmeden dolayı yanarlar ve iyonize olurlar. Bu da füzenin etrafında plazma adı verilen aşırı sıcak ve elektrik yüklü gazlardan oluşan bir tabaka oluşturur. Bu plazma tabakası aslında radar dalgalarını ve sinyallerini emen ya da saptıran bir kalkan görevi görür. Tabi aynı şekilde füzenin içindeki bilgisayar da dış dünya ile hiçbir şekilde iletişim kuramaz. GPS uydularından sinyal alamaz ve kendi radarını kullanarak aşağıdaki gemiyi göremez. Füzenin bu plazma perdesini aşarak hedefini görebilmesi için ya çok özel frekanslarda çalışan anten sistemlerini kullanması gerekiyor ya da hedefi vurmadan hemen önce hızını düşürmesi gerekiyor. Bunları sağlamak kolay iş değil. Üçüncüsü de yüksek hızlarda manevra yapabilmenin zorluğu. Saatte 6000 km hızla yere dikey olarak düşen bir cisimden bahsediyoruz. Ve bu cisim tonlarca ağırlığa sahip. Bunun yönünü değiştirmek fizik kuralları açısından baktığınızda 300 km hızla arabayla keskin bir viraja girmeye benziyor. Hatta belki çok daha zor. Füzenin bu sert manevrada parçalanmadan kalabilmesi için gövdesinin çok dayanıklı malzemeden üretilmesi gerekiyor. Tabi bunun yanında bir de kuyruk kanatçıklarının milisaniyeler içinde hassas kararlar alıp füzeyi yönlendirmesi gerekiyor. Yani bu iş gerçekten hangi açıdan bakarsanız bakın çok zor bir iş. Peki son olarak gelelim esas soruya. Bu füzeyle bir uçak gemisi vurulabilir mi? Öncelikle kısa ve net bir cevap verelim. Vurulabilir. Hatta içinden geçilir. Modern savaş gemileri gerçekten güçlü ve katmanlı savunma sistemleriyle donatılıyor. Uçak gemileri için bu savunma mimarisi hem çok daha katmanlı hem çok daha güçlü oluyor. Uçak gemileri görev gruplarıyla hareket ediyor. Onların hava savunmasını sadece bu işlere odaklanan gemiler yapıyorlar. Ama bahsettiğimiz füze Tayfun Blok 3. Hem hipersonik bir füze hem de atmosferden dik açıyla dalıyor. 90 derecelik bir açıdan bahsediyoruz. Bu 90 derecelik açı yani geminin tam tepe noktası radar terminolojisinde zenit diye adlandırılıyor ve radarların en kör noktalarından biri olarak görülüyor. Buradan gelen bir hipersonik balistik füze iyice yaklaştığında tespit edilebiliyor ki sonrasında karşı koymak için birkaç saniyeden çok daha az bir zaman kalıyor. Karşı koymak için zaman olsa bile zaten bugün dünyada hipersonik bir balistik füzeyi tam anlamıyla engelleyebilecek bir hava savunma sistemi yok. Bu teknolojiye daha ulaşılamadı. O yüzden siz bu füzeyi fırlattığınız zaman bu füze gider hedefindeki uçak gemisini vurur. Peki batırabilir mi derseniz o kullanım şeklinize göre değişir. Bir uçak gemisini batırmak kolay iş değil biliyorsunuz. Ama sürü saldırısı yaparak bu işi değiştirebilirsiniz. Tek bir Tayfun Blok 3 uçak gemisini vurursa ne olur? Gemi kesin olarak görev dışı kalır. Ki zaten uçak gemileriyle mücadele ediyorsanız öncelikli hedefiniz her zaman onları görev dışı bırakmaktır. Bu füzeyle geminin pistini vurduğunuzda uçak kaldıramaz hale gelir. Bütün hassas sensörleri aynı şekilde kullanılamaz hale gelir. Bu da batmasa da gemiyi savaş dışı bırakır. Yani düşmanın elinde milyarlarca dolarlık bir balıkçı gemisi kalır. Bu zaten hedefinize ulaşmanız anlamına geliyor. Ama bir de satürasyon saldırısı var. Düşünün Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı savaşmak için bir uçak gemisi görev grubu gönderilmiş olsun. Ve Türkiye aynı anda 5 adet Tayfun Blok 3, 15-20 adet seyir füzesi ve onlarca kamikaze insansız hava aracıyla saldırı düzenlesin. Böyle bir senaryoda ilk yaptığınız doyurma saldırısı zaten görev grubundaki gemilerin savunma mühimmatlarını tüketir. Ardından gelen Tayfun Blok 3'ler uçak gemisini vurduğunda o gemi çok yüksek ihtimalle batar. Çünkü sadece patlayıcı başlığından bahsetmiyoruz. Hipersonik hızla hareket eden bu kadar büyük bir kütle çarpma anında muazzam bir kinetik enerji ortaya çıkarır. Yani patlayıcı olmasa bile gemiye inanılmaz bir hasar bırakır. Bir de bunu patlayıcı başlıkla ve 5 füzeyle aynı anda yaptığınızı düşünün. Uçak gemisi böyle bir saldırıdan kolay kolay kurtulamaz. Yani kısaca özetlemek gerekirse Türkiye bambaşka bir yeteneğe kavuştu. Bundan sonra Türkiye dünyanın en güçlü devletleriyle bile kendi topraklarında bir savaşa girse düşmanın denizden tehdit etmesi de denizden güç aktarması da artık
artık çok mümkün değil. Bununla birlikte bir de siper hava savunma sisteminin, yani daha genel konuşursak çelik kubbe hava savunma ağının tamamlandığını düşünün. Düşman ne denizden gelebiliyor ne havadan. Tek seçeneği var, karadan gelmek. Onu da belki herkese karşı yaparlar ama Türkiye karşı böyle bir şeye kalkışabilecek bir güç yok yeryüzünde. Yani bugün öyle bir füzeyi konuştuk ki tek başına Türkiye'nin mavi vatanını girilmez sınırlara dönüştürdü. Girilse de çıkılamaz sınırlara. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.